Size bir patates salatası düşünün desem aklınıza onlarca çeşit gelecektir. Ama sofralarda genelde lezzetiyle çok sevilse de görüntüsüyle en çok eleştiri alan salata patates salatası. İşte ben bugün o sorunun tamamını çözüyorum. İpeksi bir sos, lezzetten asla ödün vermiyor. Şahane bir görseli olacak. Ama bu patates salatasını yalnız mı bırakacağız? Tabii ki hayır. Dışı çıtır, içi sulu, incecik, mükemmel bir tavuk şnitzel yapacağız. Ama öncesinde patates salatasıyla başlayalım. İşe tabii ki patatesleri doğrayarak başlayacağız. Sonrasında yumurtaları da haşlayacağız. Ben patates salatasını iri parçalar halinde seviyorum ama sizler tabii ki yuvarlak, minik patateslerle de yapabilirsiniz. Her şey olabilir. Evet, şimdi tencereleri alalım. Büyük bir tencere işimizi görecektir. Her seferinde gidip ufak tencere seçiyorum kendime. Yumurta da haşlayacağız. Yumurtalar içinde bu işimizi görür. Öncelikle patatesler. Böyle büyük kesme tahtalarının işte güzel faydaları var. Şimdi üzerine soğuk su. 5 tane de yumurta haşlayayım. Evet. Yumurtaları koyduk. Patatesimizi de koyalım. Tabii ki içerisine tuz da atacağız mutlaka. Patatesler bol tuz sever. Şöyle 2 yemek kaşığı. Yumurtalar da çatlamasınlar diye. Buraya kadar her şey klasik bir patates salatası gibi ama yumurtalar içine değil sosu için. Salatamızın tabii ki olmazsa olmazı içerisindeki sebzeler, yeşillikler. Ama biz hepsini sosta kullanacağız. Sadece salatalık ve soğanda çok özel bir şey göstereceğim. Hafif bir turşulama tekniği göstereceğim yine ama bu başka. Arada da çaktırmadan parmağımı da ne yaptım bilmiyorum ama bir yere vurmuşum herhalde. Doğruyoruz. Salatalığı ince doğrayamıyorsanız hiç dert etmeyin kendinize. Olabildiğince ince doğrayın. Verev kesebilirsiniz, düz kesebilirsiniz. Köşelerini almayalım. Güzel bir kase. 2 tane salatalık yeterli olacak gibi. Şimdi bunun üzerine birazcık tuz ve şeker ekleyeceğiz. Tuz neredesin? Videolardaki tek derdim tuzu bulamamak. Tuzumuzu atıyoruz. Şeker ve sirke. Bu pirinç, bu üzüm. Üzüm sirkesi alalım. Sonra Farah Şef'im evde yoktu, vardı. Dert olmasın. Sizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Elma sirkesi de gayet güzel olacaktır. Şeker çok fazla değil. Yaklaşık şöyle 1 tatlı kaşığı gibi. İçerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar sirke atıp hafiften karıştıracağız. Böylelikle salatalıklarımız kendi suyunu bırakacaklar. Biz sonrasında o suyu burada bırakıp sadece salatalıkların o güzel içerisine çektiği aromalarla beraber salataya ekleyeceğiz. Onun suyunu bizim güzelim patates salatasına vermesini istemiyoruz. Aroma versin diye, aynı zamanda tabii ki güzel de bir görüntü versin diye birazcık da kırmızı soğan doğrayacağım. Bunlar burada bekleyebilirler. Lezzet kontrolü çok önemli. Eğer ki çok tuzlu olsaydı belki bir salatalık daha doğrardım. Şekeri ya da tuzu az olsaydı da onları eklemek gerekiyor. Mutlaka aralarda tadına bakın. Şöyle bir çeyrek soğan. Beyaz soğan olabilir, yeşil soğan olabilir, turşu soğan olabilir. Ama patates salatasında bence soğan olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çok ufak küp doğramak istiyorsanız klasik doğramalarımızdan farklı olarak şöyle birazcık ayırabilirsiniz. 2'ye ayırmak belki yeterli olacaktır. Göbekten ayırdık. Burada daha küçük bir katman oluşuyor bakın. Bu çizgilerle beraber içerisinde böyle minik küpler var. İşte o saklı minik küpleri de biz doğrayarak ortaya çıkartacağız. Olabildiğince ince doğruyoruz. Hafiften yan çevirdik ve tekrar ince ince doğruyoruz. Ne kadar ufak olduklarına bakar mısınız? Üzerinden böyle zırhla geçermiş gibi hareketler yapmıyoruz. Böylelikle o acısı ortaya çıkmamış oluyor. Şimdi soğanın da aroması salatalığa geçecek. Soğanın da acı tüm suyu burada kalacak ve biz sadece sonrasında o güzel tatlılığı ve aromasıyla salatamızı yine konuşamadığım bir an lezzetlendirmiş olacağız. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz ve bir kenarda dinlendiriyoruz. Patatesler kaynadıktan sonra altını kıstım. Onların daha böyle pişmesine bir 10-15 dakika var. Yumurtalar tabii ki olmuşlardır. Şimdi süzelim ve soyalım. Evde doğal cilt bakımı istiyorsanız yumurtanın suyunu dökerken yüzünüze verebilirsiniz buharı. Yapma. Sonra yüzünüz falan yanar, benden bilirsiniz, yok. Yumurta soyarken dağılırlarsa çok dert etmeyin. Çünkü bazen biliyorsunuz böyle üstleri pütür pütür falan oluyor. Hiç önemli değil. Sadece katı pişsinler ki içerisindeki sarı güzelce sert olsun. Böylelikle yağla birleştiği zaman daha pürüzsüz bir hale gelecektir. Blenderımız var. Ev blenderı da olur. Bunu artık her seferinde söylemeyeceğim. İstediğinizi kullanın.
3 yumurtayla başlayalım. Bir kıvamına bakacağız. Üzerine yarım limonun suyu. Birazcık tuz atalım. Bir diş sarımsak. Toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı diyebiliriz. İçerisine ben birazcık hardal sıkacağım. Hop. Yaklaşık şöyle 1 yemek kaşığına yakın, 2 tatlı kaşığı diyelim, daha net olacak. Zeytinyağını en başta biraz ekliyorum. Sonrasında ihtiyaç olursa sıvı yağ ekleyeceğim. Çünkü tamamen zeytinyağıyla yaptığınız zaman birazcık ağır oluyor. Şöyle yarım çay bardağı gibi zeytinyağı yapalım ve çalışır bir kıvamına bakalım. Şu anda içerisindeki koyu kıvamı görmeye başlayınca artık içerisine birazcık normal sıvı yağ ekliyorum. Yavaş yavaş eklerseniz o mayonez kıvamında olacak. Evet, birazcık daha pürüzsüz olabilir. Burada şimdi bakacağımız konu sosla beraber yediğimiz zaman o patatesten gelecek olan lezzeti hissetmek. Şimdi içerisinde ne eksik onu düşünüyoruz. Birazcık limonu az. Yani ekşisi az olmuş. Demek ki ne yapacağız? Birazcık daha ekşi ekleyeceğiz. Bir yarım limon daha sıkayım. Ve olmazsa olmaz aslında arkada aradığım bir lezzet var. Onu içerisine eklersek çok daha iyi oturacak, dereotu. Bu arada bu sosu siz evinizde çeşitlendirebilirsiniz. Bu sos bana ağır geliyor derseniz neyle hafifletebilirim diye düşünürseniz yoğurt ekleyebilirsiniz. İyice hafifletecektir. Ben yumurta tadından da hoşlanmıyorum diyorsanız hazır mayonezler çok fazla yumurta tadı olmadığı için hazır mayonezle de bu işi kurtarabilirsiniz. Çok fazla atmayalım. Tüm salataya yetecek kadar olduğunu düşündüğüm bir miktar attım. Şimdi aradığım koku tam yerine geldi. O dereotuyla beraber çok daha hafifledi, çok daha lezzetli bir ağızda böyle sulandıran bir koku haline geldi. Yemek yapmanın da keyifli yanları böyle şeyler. Yaklaşık yarım su bardağından birazcık fazla sıvı yağ ekledik. Yarım çay bardağı kadar da içerisinde zeytinyağı vardı. Lezzetli olan şeylerin de bazen kalorisi yüksek oluyor. Evet, şimdi biraz daha sos kıvamında. Kesinlikle eksik olan limonmuş. Tamamdır, sosumuz hazır. Bir tane patatesin tadına bakalım. Çok sıcak olduğu için böyle bir anda elime almayayım. Ama şu anda güzel gözüküyor. Yumuşaklığı falan. Oh. Oga. Görüyoruz. Süzgeç. Şimdi eğer ki hemen yiyecekseniz birazcık soğutup soslayabilirsiniz ama biz birazdan mükemmel bir de şnitzel pişireceğiz. Şu anda karıştırırsam bütün sosu çeker ve birbirine yapışır. Benim istediğim güzel patates salatası o değil. Lezzetini kaybetmesin diye, birazcık da içerisinde güzel bir tat çeksin diye buna çok az üzüm sirkesi ekleyeceğim. Hafif böyle dışları yumuş yumuş, içleri de tam ayarında. Kenarda bekliyorlar. Biz de şnitzele başlıyoruz. Tavukları birazcık inceltmemiz gerekiyor tabii ki. O bahsettiğimiz dışı çıtır, içi yumuşak olması için tavuğun birazcık hızlı pişmesi lazım. Şuradan bir tane buzdolabı poşeti alalım. Aslına bakarsanız bunu bir streç film, yağlı kağıt herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Ama buzdolabı poşeti çok iyi iş görüyor. Bir parça tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsünün genelde bir kısmı kalın, diğer kısmı ise inceye doğru gidiyor. Aslına bakarsanız bunu 2 parça yapıp ufak ufak da pişirebilirsiniz. Ya da bir et döveceğiyle dövüp inceltebilirsiniz. Ya da işte evde bunlar yok diyorsanız az sonra merdane ile şahane bir yöntem göstereceğim. Şunu genelde göstermezler ama kalın tarafı böyle hafiften kendinize doğru çektiğinizde böyle önünüze daha büyük bir parça çıkıyor. Keskin bir bıçakla tamamını kesmeden içerisine doğru giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi aslında kolayca böyle bir kelebek gibi açılıyor. Sonrasında zaten çizginiz oluşmuş vaziyette. Çizgiyi yine koparmadan hafiften aralıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar basit. Şimdi üzerine bir tane daha buzdolabı poşeti koyup merdaneyle inceltiyorum. Merdane! Şefim merdane de yok diyorsanız bir tane tavayla falan dövebilirsiniz ama çok fazla böyle sert sert vurmayın. Öncesinde hafiften şöyle bir bakın hamur yoğrulmuş gibi inceltmeye çalışın. Çok fazla vurmanıza bile gerek yok. Bilin ki zaten birazcık pil içmiş. Baba yiğit bir tavuksa tavanızdan büyük olmasına ona dikkat edin. Kamera arkasından bir şey geldi. Şişeyle de yapabilirsiniz evinizdeki cam şişelerle ama şişeyle vurmayın. Şişeyle hafiften böyle bastırabilirsiniz. Hafiften her yerin eşit olduğuna emin olun. En ince noktaya göre kalın kısmı ayarlıyoruz aslına bakarsanız.
Burada yaptığım hareket sanki böyle tavuğun üzerinde böyle bir parça toz varmış da tozu alıyormuş gibi düşünün. Şöyle bir fırçalıyormuşum. Ama aynı zamanda birazcık da güç uyguluyorum. Aşırı güç uygularsanız tavuk zaten hassas bir et ürünü olduğu için patlayacaktır. Nazik davranın. O zaten bir süre sonra kendini bırakacak. Of. Yalnız muazzam oldu. Bence kesinlikle et döveceği değil. Merdane bu işte çok daha etkili. Gayet hem pürüzsüz hem pürtüksüz şahane bir tavuk göğsümüz oldu. Şimdi diğerleri için de aynısını yapalım. Diğer lezzeti verecek olan şey ekmek. Yani dışına koyacağımız aslında un, yumurta, orası klasik. Orada çok fazla bir şeyimiz yok. Biraz baharat ekleyebiliriz ama üzerine güzel bir ekmeğin bayatlamış halini koyarsanız bir o kadar da lezzetli olacaktır. Bu güzel ekşi mayalı bir ekmek. Hem bayat hem de birazcık fırında kuruttum. Evinizdeki ekmek taze ise fırında yaklaşık 120 derecede 15-20 dakika iyice içerisindeki su buharlaşana kadar pişirirseniz muazzam olacaktır. İçerisi çok yumuşaksa bunun gibi ekşi maya ekmeklerin sadece dış kabuğundan da bir böyle toz yapıp öyle kaplayabilirsiniz. Biraz daha tuzlu olsun. Tabii ki galeta unu da kullanabilirsiniz bunun dışarısında ama galeta unu genelde çok ince ve çok kuru olduğu için yağ girer girmez hemen dökülüyor. Dökülmesi beraber de yanmaya başlıyor. Aklınıza hemen o koku ve tat gelmiştir. İşte ekmekle yaparsanız o öyle olmayacak. Evet. İçerisinde bunun gibi böyle parçalar kalabilir. Onları çıkartırsınız. Gayet güzel. Şimdi artık yumurta, un ve güzel ekmek kırıntısını yan yana dizelim. Klasik pane harcımız hazır. Tabii ki ne yapıyoruz? Hepsine birazcık tuz. Burada vardı, çok atmıyoruz. Çok atmıyoruz değil, unuttum, oraya atmıştık. Karabiber. Hemen yumurtayı da çırpalım. Burada çok fazla pürüzsüz yapmaya çalışmayacağız. O yumurtanın sarısıyla beyazı güzelce karışsın, kafi. Böylelikle katmanlar arasında birazcık farklılık yaratacak. Bazen süt ya da krema koyduklarını da görebilirsiniz. Bir hata değil. Ama ben sadece yumurta tadını daha çok yakıştırıyorum. Evet, karışım gayet güzel. Ne vardı? Kuru el, ıslak el. Önce tavuk hafiften nemli olduğu için ıslak elle alıyoruz. Sonra kuru elle hafiften üzerini kaplıyoruz. Aslına bakarsanız bu işlemde en önemlisi iyice unla kaplamak. Yumurta ya da daha sonrasındaki bu çıtır katmanın çok da büyük bir önemi yok ama iyice unla kaplamazsanız tamamıyla bütün kaplamayı üzerinden atacaktır. Fazla ununu silkeledik. Yumurtaya bıraktık. Islak el devreye giriyor. Bir püf noktası daha vereyim. Yumurtalarınız da oda sıcaklığında olursa çok daha iyi sonuç verir. Bakın unun fazlası zaten içeriye düşüyor. O yüzden ilk unlama çok önemli. İyice süzelim ve kırıntılar. Tekrar kuru el. Her yerine gelsin. Üzeri böyle dalga daha kıtır olsun. Çok fazla bastırmıyorum bakın burada. Sadece ıslak alanların iyice şu pütürlere değmesini istiyorum. Çıtır olsunlar. Fazlası zaten dökülecek ve doğruca yağa gidecek. Yağ miktarı çok fazla olmasına gerek yok. Zaten ince bir parça tavuğumuz var. Nazikçe kendinizden uzağa doğru bakıyoruz. Bakın çok kızgın değil ya. Hafiften üzerine de yağ atarak kızartacağız. Ellerimi yıkayayım geliyorum. Buradaki en önemli aletimiz kaşık. Kenarlardan cızırdamayı gördük. Hafiften sıcak yağ. Şimdi üzerine de gezdireceğiz. Şu arada bir altını kontrol edin. Çok çabuk pişecektir. Özellikle sadece şnitzel yapan restoranlarda alçak gövdeli daha büyük böyle küvetler gibi fritözler oluyor. Böyle bandırıyorsunuz. Diğer tarafından çıkana kadar zaten altlı üst şekilde güzelce kızarıyor. Tabii evlerimizde böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Bu arada şnitzel tabii ki orijinalde aslına bakarsanız süt danasıyla ya da domuzla yapıyorlar ama bence tavukla da ülkemizde aşırı derecede seviliyor. Hem de maliyet açısından çok daha uygun. Bir tarafından hemen tavuğun beyazladığını görebilirsiniz. Şöyle bastırdığınız zaman da sertleşmeyi hissettiğiniz anda ters çevireceğiz. Evet, bir altına bakalım. O renkler gayet güzel. Bakın büyük ekmek parçalarının nasıl üzerinde daha farklı dokularda kızardığını göreceksiniz. Bu yerken de ekstra bir kısırtı yapacak. Bu arada neredeyse pişti artık. Sadece bakın yağ kısmına biraz aşağı aldım. Kaşıkla sadece üstten ekstra kızarmasını istiyorum. Artık tavuğu pişirmiyorum. Üstündeki kaplamayı daha da çıtır yapmaya çalışıyorum. Of. Yalnız ben bu akşam bir yemeğe davetliyim. Şu anda iptal etmekle etmemek arasındayım. Çünkü ben bunu her türlü tamamını yerim ve doyarım. Şunu hemen yağını süzdürelim. Of, renge bak.
Hemen burada dursun. Ya müsaadenizle ben bu sefer şunları pişirmeden hızlıca patates salatasıyla bunun tadına bakacağım. Hızlıca kendime bir salata karıştıracağım. Bakın gördüğünüz gibi böyle porsiyon porsiyon yapabilirsiniz. Bu patatesleri az haşlayıp sosu buzdolabında bir hafta falan saklayabilirsiniz. Sürekli taze taze de bunları yiyebilirsiniz. Bu kadar patates bana yeter mi? Yetsin ya, şimdilik yetsin. Oo. Sos adeta bir mayonez. En başında size ipeksi olacağını söylemiştim. İşte yumurta sarısı ve yumurta beyazının yağla birleşmesi aslında adeta bir mayonez kıvamı yaratıyor. Hiç akan, kenarda biriken hiçbir şey yok. Rengi inanılmaz güzel. Şunları göstermek istiyorum. Bakın şu anda eğer ki bunları burada bekletmeseydim bu bütün salatalık soğan suyu salatanın tabanında olacaktı ve şu anda hiç alakası yok. Sadece üzerine gelecek. Hop 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 hop, sıcak sıcak. Of. Aralara. Bu salatalıkların tabii ki lezzetle beraber göze de hitap ettiğini göreceksiniz. Bakın o kırmızılıklar, yeşillikler hemen bir anda salatayı güzelleştirdi. Lafı uzatmaya gerek yok. Bence ben bunu seve seve, bayıla bayıla yerim. Bence daha iyi patates salatası yemediniz. Yani tam çok iddialı olmuş olabilir ama patates salatası sevenler için tam bir nimet. Bunu bu şekilde mutlaka deneyin. Sese koş. Ağzım tutamıyordu. Çıtırlığa bak bak. Beni akşam yemeğe beklemeyin diye buradan söylüyorum. Birazdan neden yemeğe gelmedim işte bu videoda öğreneceksiniz. Ben bunu bırakamam yalnız, bunun tamamını yerim. Videoyu beğenenler bence muazzam bir yemek. Yani beğenin. Abone olmayanlar, artık size söyleyecek bir şey yok. Abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Ağzımı tutamıyorum şu anda. Ekip arkadaşlarım bana hiç iyi bakmıyorlar. Yağın altını açayım, bir yandan da yiyeyim. Biz burada şenliğe devam edeceğiz. Sizler de evinize taşıyabilirsiniz bu şenliği. Bay bay.